Dünya çapında seminerler öğretiyoruz. Bunu yapmak istediğimden değil de insanların sürekli bana "Ne yapıyorsun ve nasıl yapıyorsun?" diye sormalarından dolayı biz de bir sene boyunca bu seminerleri öğrettik. Ne oldu tahmin edin? Hiçbir şey. Bazılarında biraz değişiklik oldu ama bu da öyle acayip bir şey değildi. Benim de bir farklılık yapıp yapmadığımı düşünmem gerekti ve ben mi doğru anlatamadım ya da ne bileyim söylediklerim mi anlaşılmadı? Ama yaklaşık 9-10 ay, bir yıl sonra insanlardan elektronik postalar almaya başladık. Aldığımız bütün elektronik postaların ilk satırı her zaman aynıydı. İlk satır kelimesi kelimesine birbirinin aynıydı. Buna asla inanamayacaksınız. Ben insanlara bir şeyler anlatmıştım ve işe yaramıştı. Böylece kendilerini farklı durumlardan şifalayan insanları görmeye başladık. Çok heyecan vericiydi. Sonra farklı seviyede seminerlere başladık. Çünkü daha fazlasını öğrenmek, yüksek seviyeleri görmek istiyorlardı. Dürüst olayım, bunların hiçbirini planlamamıştım. Bir keresinde Colorado'daydık ve bu ileri düzeyde bir seminerdi. Derken personel beni otelin bir tarafına çekip molalarda bedava ekstazi mi dağıtıyorsunuz diye sordu. Her neyse o günün benim için çok duygusal bir anlamı vardı. Çünkü dönüşümün seminerde gerçekleştiğine tanık olmaya başladım. İnsanlar geçmişten gelen duyguları muazzam bir şekilde salıveriyorlardı. Sonra da bir çalışma daha düzenle dediklerinde onlara başka bir şey bilmiyorum dedim. Olsun bir tane daha yap. Böylece bir tane daha yaptık ve 7 insan o çalışma sırasında kendiliğinden düzeldi. Orada o anda yeni gen sinyalleri gönderdiler. Mesela bir hanımefendinin kronik idrar yolları enfeksiyonu, çölyak hastalığı ve besin duyarlılığı vardı. 7 yıldır sadece marulla besleniyordu ve birden pizzalar, hamburgerler yemeye başladı. Çok heyecan vericiydi. Bu olay dikkatimi çekmişti. Çünkü aniden gerçek zamanlı bir dönüşüme tanık oluyordum. Ve bu insanların içinde bir şeyler yaşandığını anlamıştım. Bunu Seattle'da da yapmıştık ve MS hastası bir hanım vardı. Tekerlekli sandalyedeydi ve meditasyon sonrasında ayağa kalkıp salonun karşısına yardımsız yürümüştü. Bacaklarına his gelmişti çünkü. Meditasyonun ortasında bir gen sinyali vermişti. Bu deneyimden önce birinin veya bir şeyin onu iyileştirmesini de beklemiyormuş. Kuantum alanındaki bu ihtimale en saf duygularıyla sarılmış ve olay gerçekleşmeden önce iradesiyle bu sonucu seçmişti. Net bir niyeti yükseltilmiş duygularla harmanlarsanız yeni bir duruma geçiş yaparsınız. Ve bu hanım o gün hücrenin kapısını çaldı. Hem de gen programını başlatacak kadar yoğun bir enerjiyle. Yeni genlerin düğmesi açıldı, eski genlerinki kapandı. Başka bir çalışmamızda da başka bir MS hastası vardı. Teksaslıydı ve inanın bana bacaklarına his geldi. Şimdi tüm dikkatim bu konu üstündeydi. Çünkü insanların hayatında farklılık yarattığımızı anlamıştım. Ve sonra bunu ölçmemiz gerektiğini düşünmeye başladım. Ekibe nörobilimcilerle kuantum fizikçilerini dahil ettik ve HeartMath Enstitüsü ile birlikte ileri seviyeli çalışmalara başladık. Bu deneyimden söyleyebileceğim şey, o insanlar da sizin gibi sıra dışı bir şeyler yapıyor. Mucizeler yaratıyorlar. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Ve bunun için bir keşiş, bir din adamı, bir rahibe ya da bir erkek ya da bizi ayrıştıran herhangi bir şey olmaları gerekmiyor. Onlar içlerinde kendilerine hayat veren bir zekanın olduğunu ve aynı zekanın bütün bu fonksiyonları idare ettiğini biliyor. Mesela kalbinizin atması gibi. Kalbiniz dakikada yaklaşık 8 litre kan pompalar. Bir saatte ise 450-500 litreden fazla. Bir günde 96.000 kilometrelik kan damarlarından geçerek bu işlemi 100.000 kez yapar. Ve damar sisteminiz vücut ağırlığınızın %3'ü kadardır. Her saniye 25 milyon hücrenizi kaybedersiniz. Oo! Bakın şimdi bir 25 milyon daha gitti.
Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Vücudunuza ait bir hücre her saniyede duruma ve işlevine göre 100 binden 6 trilyona kadar fonksiyondan geçiyor. Şimdi bunu vücudunuzu meydana getiren 50 ila 70 trilyon hücreyle çarpın ve bu iletişimin ışık hızından daha hızlı olduğunu düşünün. Bir günde tam 2 milyon litre hava soluyorsunuz. Ve bu hava birkaç saniyede vücudunuzdaki bütün hücrelere taşınıyor. Hepsinin birden izini sürebiliyor musunuz? Dolayısıyla bize hayat veren bir zeka var. Şimdi sorum şu. Onun gibi yapmaya başlamak için yoğun iş gününüzde mola alabilir misiniz? Onunla bir ilişki kurmaya başlayabilir misiniz? Etkileşime geçip ne istediğinizi gösterir misiniz? Ama bir kurban gibi değil. Endişeli biri olarak değil. İlahi bir duruşunuz olmalı. Ve siz bu değişim sürecine başladığınız zaman size hayat veren ve bütün o fonksiyonları idare eden zeka, uzak galaksilerde süpernovaları yaratan zekanın kendisidir. Gezegenleri güneşin etrafında döndüren, çiçeklerin açmasını sağlayan zekadır. Hem kişisel hem de evrensel anlamda. O sizin içinizde ve her yerde. Dolayısıyla siz bu zekaya içinize geçmesini söylerseniz, içinize geçecektir. Bütün etrafınızı saracaktır. Siz böyle yaparak ihtimal kapısını çalıyorsunuz. Evet, anlayacağınız geçen yıl insanların dönüşümlerini ölçerken çok şey öğrendim. Ancak şundan hiç kuşkum yok ki, hayatınızı ezberlediğiniz duygular içinde analiz ettiğinizde o kişinin siz olduğunu sanıyorsunuz. Ama cevap asla orada değil. Çünkü duygular geçmişin bir kaydıdır ve siz çoğunlukla geçmişte yer alan bir kutunun içini analiz edersiniz. Böyle yapan insanların beyinleriyle çalıştığımda beyinleri iyice kötü oldu. Tecrübeyle söylüyorum, beyninizi değiştirmek için beyninizi kullanırsanız bu beyninizi daha kötü yapacaktır. Bizzat gördüm. Egonuzu değiştirmek için egonuzu kullanırsanız sadece egonuzu güçlendirirsiniz. Programı değiştirmek için o programı kullanırsanız aynını yeniden programlarsınız. Bir sorunu değiştirmek için sorunu kullanırsanız daha fazla sorununuz olur. Ancak ne zaman gerçek bilinçli olursunuz ki ben bunu defalarca gördüm, İşte o zaman beyninizi, hayatınızı, bedeninizi değiştirme ve gelecek zamanı yaratma gücünüz olabilir. Bu seminerleri düzenlemiştim. Çünkü doğru olduğunu gözümle görmek istiyordum. Neler olduğunu bilmek istiyordum ve şansımız yaver gitti. Çalışmamızın başında beyninde Parkinson hastalığı olan insanlar bulduk. Ve 4 gün sonra hastalık yoktu. Sadece zihinlerinde değil, beyinlerinde de. İnsanlar, korkunç derecede anksiyeteleri olan insanlar beyin taramasında da görüyorduk. Ama 4 gün sonra yoktu. Travmatik beyin yaralanmaları. Bir bey arabanın ön camından fırlamış. Tekerlekli sandalyedeydi. 4 gün sonra beyni normaldi. Çalışmanın sonunda ayağa kalktı. Cismi değiştirmeye çalışan cisim değildi. Cismi değiştiren şey enerjiydi. İnsanlar kendi bedenlerinden beyinlerine o kadar yüklü bir enerji gönderdiler ki bütün beyinleri elektriklendi. Bunu kayıtta yakaladık. Onlar bunu yaratmaya çalışmıyordu. Sadece sonuçta böyle oluyordu. Bunun gibi birkaç seanstan sonra bu insanın işe her zamanki gibi gideceğini mi düşünüyorsunuz? Asla.